Dur. Tut elimi. Etme. Beni bul dedin. Buldun. Hadi. Hadi be kardeşim. Alim. Hadi. Oo. Mustafa. Aslanım benim. Allah'ıma şükürler olsun. Gıyasettin baba. Alim. 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 O. İndir. Alicik, elma dersem çık. Geçti oğlum. Geçti. Elma Ali, çıktın dışarı. Bu iş bitmiştir beyler. Kurşun sıyırmış geçmiş. Şükürler olsun ya. Zabitler! Şüpheliyi yakalayın. Zinhar kaçmasın. Durdurun onu. Yakalayıp huzuruma getirin. Derhal. Hadi. Ali, dayan oğlum. Ali. Hadi gidiyoruz. Hadi oğlum. Alim. Hadi gayret. Hadi Alim. Hadi kardeşim kalk. Dadı ne oldu? Lara sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Yavrum. İstanbul'u terk Seyfam da burada vefat etmişti.
kızım şimdi. Sen uyu. Sabah konuşuruz. Ali. Ölmemiş. Ölmemiş mi? Of 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 of. Çok güzel artık iyileşiyor. Aferin yakında bunları da çıkarırız. Yine eskisi gibi rahat rahat koşar oynarsın ha. Hasan baba. Yarası iyileşir. Ama burası ya iyileşir ya iyileşmez. Şu durumda Kadı Gıyasettin yarın sabah ilk iş olarak saraya gidecektir. Mustafa'nın affını dilemek için padişahın huzuruna çıkacak. Mustafa'nın hükmünü bozmaya çalışacak. Evet. Ve biz Ali'nin neyi ne kadar hatırladığını henüz bilmiyoruz. Doktor Schultz aylarca zihniyle oynadı. Kolay kolay hafızası geri gelmeyecektir. Peki Hekim Schultz nerede şimdi? Doktor Schultz aramızdan ayrıldı. Bir daha geri dönmeyecek. Yani önce saray hekimi Schultz, ardından Esat Paşa'nın yaveri Rıza, çok dikkat çekeriz. Ancak bu riski göze alamayız. Tehlikeli. En azından Ali'nin ne hatırladığını anlayana kadar Rıza mahzende misafirimiz olacak Sansar. Yarın sarayda neler konuşacağını gözden geçirmek ister misin? Kimsiniz? Süreyya Hanım, Nizamiye'den haberler var. Müşir Ali suikastten kurtulmuş. Ne yapalım istersiniz? Hiçbir şey. Şu anda hiç kimseye güvenemeyiz. Dahiliyede, emniyette, her yerde Boris'in adamları var. Bekleyeceğiz Ethem Efendi. Bekleyeceğiz. Peki efendim. Ethem Efendi, yarın sabah için hazırlıklar tamam değil mi? Emrettiğiniz gibi Süreyya Hanım. Güzel. Her şey planımıza uygun gitmeli. Peki efendim. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacaksın? Boris Zaharyas.
Beni içeriye almayacak mısın? Seni çok özledim. Ben de Anita, ben de. Mustafa! Mustafa! Mustafa dur. Çok yoruldum. Mustafa beni yalnız bırakma. Ne olur. Mustafa. Lara. Lara. Yok bir şey güzel kızım. Kabus gördün herhalde. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Mustafa'm. Ali. Kadı Efendi. Oğul. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Hele bir kendine gel. Sana teker teker anlatacağım ne olduğunu. Merak etme. Paşam, esvaplarınız. Koy şuraya. Emredersiniz. Önce saray hekimi Schultz, ardından Rıza. Ama bu riski de göze alamayız. Yarın sarayda neler konuşacağını gözden geçirmek ister misiniz? Kadı Efendi beni seni öldürdüm diye idama mahkum etti. Ama kumpas büyüktü Halim. Hocanın yapacağı bir şey yoktu. Rıza iti bizi sattı. En büyük düşmanı Vilenda.
Rıza'nın getirdiğine şahit. Geçti o. Oğul. Oğul. Eğer o gece baskın haberini Rıza'nın getirdiğine şahitlik edersen Mustafa'yı ipten alırız Allah'ın izniyle. Kadı Efendi. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Oğul. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Oğul. Nasılmış benim güzel kızım bugün? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim baba. Dadım sağ olsun bana çok iyi bakıyor. Öyle değil mi? Gerçekten. Gülbahar. Çok yakında iyileşeceksin, hiç merak etme. Zaten bu yataktan çok sıkıldım. Biliyorum, biliyorum. Ama iyileşir iyileşmez seninle şöyle bir İstanbul sefası yapacağız baba kız. Gülbahar, Lara'nın ilaçları geldi. Sana verebilir miyim onları? Hemen geliyorum. Ne oldu Gülbahar? Ne oldu? Lara. Boris Efendi. Evet. Lara. Bacaklarını oynatamıyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim, nasıl beni Mustafa'yı öldüreyim diye tesir altına alır? Bir türlü anlamıyorum. Merak etme oğul. Vakti gelince inşallah her şeyi hatırlayacaksın. Sen geldin ya. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Bir hatırlasam Gıyasettin baba. Bir hatırlasam. Hafızası parçalanmış. Onun için şimdi her şey bir rüya gibi. Akli melekeleri yeniden yerine gelir mi baba? Mukadder olan neyse onu yaşayacak Gıyasettin. Bekleyeceğiz. Nereye hocam? Bu işi çözmeye oğul. Bu işi çözmeye. Gidiyor musunuz doktor bey? Kızım, doktorların yaran hakkında ne düşündüğünü duydun mu? Çok çabuk iyileşiyormuş. Yalnız çok zor hareket ediyorum. Kızım, kurşun yarası bu. Benim başıma gelse gözümü dahi açamazdım. Öyle değil mi doktor bey? Evet, Teşekkür ederiz doktor. bana müsaade. Tekrar efendim geçmiş olsun. Teşekkürler.
Dadı? Vakıf işleri nasıl gidiyor? İyi. Peki hastane? Hı? Hastane yapımı nasıl gidiyor baba? Hastane mi? Hastane. İyi, iyi. Yakında bitecek. O bitene kadar sen çoktan ayağa kalkmış olursun zaten. Şimdi istirahat et. İstirahat en etkili ilaçtır kızım. Benden korkmanıza gerek yok. Asıl kimden korktuğunuzu ise gayet iyi biliyorum. Bakın burada olduğumu bir işitirse. Burada olduğunuzu değil, neler bildiğinizi işitirse sizi öldürür. Galata'da bir bankersiniz. Lakin asıl mesleğiniz tütün ticareti. Doğru. Malınızın önemli bir kısmına Boris Zaharyas el koydu. Öyle değil mi? Evet. Alçakça tuzak kurup güya hukuki yolla sermayeme el koydu. Ve siz de kalan paranızın üzerine tefecilerden faizle para alıp tüm paranızı tütüne yatırdınız. İyi ama nereden biliyorsunuz bunları? Benim işim bilmek Sermet Efendi. Şimdi Avrupa ambarlarımızdaki malların hepsini bir anda piyasaya sürersek ne olur? İlk önce tütünün fiyatını 8 ila 10 kuruş düşürürüz. Ve Ve herkes tütünü bizden alır. siz de öyle bir iflas edersiniz ki sefil olur sokaklara ve hatta tefecilerin eline düşersiniz. Lakin Lakini yok. Şimdi bana Boris Zaharyas'la alakalı ne malumatınız varsa söyleyeceksiniz. Bazen her şey üst üste geliyor. Olacak gibi oluyorum. Ama seni ve bebeğimizi düşününce geçiyor. Unutuyorum. Artık kaçamayız Anita. Evlenmemiz gerekiyor. Seni gerçekten çok seviyorum Albrecht. Ama dünya bizim istediğimiz gibi dönmüyor. Anita, ben babandan korkmuyorum. Ama sevgilim. Korkmalısın. Korkmalısın. bankayı biz kuracaktık. Banker Murat Efendi ile. Murat Efendi intihar etti. Boris Zaharyas bankaya talip oldu. Peki bu bankayı kuracak parayı nereden buldun? İşte orası çok enteresan. Bu bilginin sizi alakadar etmesi daha da enteresan. Burada kalamazsın.
ilişkimizi duyurmaması gerekiyor. Ya bebeğimiz? Onu birlikte büyütmekten başka bir gayem yok. Lakin bilmediği o kadar çok şey var ki. Bilmem gereken tek şey var. O da seni sevdiğim Anita. Atina'ya tayin oldum. Ne? Askeri ateşi olarak. Emin ol ki İstanbul'da işleri tamamladığında hem yanıma geleceğim. Seni bekleyeceğim sevgilim. Peki size vereceğim bu mühim bilgi karşılığında ben ne alacağım? Açgözlülük Sermet Efendi. İnsanı öyle bir felakete sürükler ki. Boris'e para Almanya'dan geldi. Dikkat çekmemek için küçük bir banka üzerinden. Hangi banka? Bankanın adını söylemeden önce söyleyin bakalım Avrupa'da ne kadar tütününüz var? Sizi boğacak kadar. Ne istiyorsunuz? Demek Müşir Ali yaşıyor. Bu sebeple Mustafa hakkındaki idam hükmünü bozmamız münasip olacaktır sultanım. Sultanım izin verirse Buyurun Esat Paşa. bu söylenilenler hakikat ise Mustafa'nın üzerindeki töhmeti hemen kaldırmak gerekir. Ne istiyorsunuz? Buraya gelene kadar elimdeki bilginin bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Bana bunu gösterdiniz. Süreyya Hanım sana bir soru sordu. Avrupa'daki tütünlerinizin tamamını istiyor. Kabul. Şimdi bana Boris Zaharyas'ın parayı nereden bulduğunu söyleyeceksiniz. Anlaşmamızı evrağa dökmeden hiçbir şey söylemem. Sizin için bir akit hazırlamıştık zaten. Bunu okumalıyım. Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Merak etmeyin. Çok kısa sürer. Müsaadenizle. Müşir Ali yaşıyor evet. Lakin dediğinize göre başına gelenleri tam olarak hatırlamıyor değil mi Kadı Efendi? Doğrudur Nazır Efendi. En azından şimdilik. Peki bu durumda Mustafa'nın hakikati söyleyip söylemediğini nasıl bileceğiz? Elimizde şahitlerin ve yaverim Rıza'nın ifadeleri var. Bu ifadelere göre hükmü siz verdiniz. Aslında Mustafa hala suçlu olabilir. Çünkü onu aklayan bir ifade mevcut değil. Bu kadar kolay olacağını zannetmiyordum. Cehalet, kibir, öfke, kıskançlık. Ve açgözlülük. Kaybolmuş bir ruhun alametleridir. Sermet Efendi de kaybolmuş bir ruh. Bana istediğimi verdi zaten. Hırslı ahmak. Ne konuştuğunun farkında bile değil. Peki Ali'yi
Kim elinde tutarmış, malumatınız var mı? Elimizdeki ipuçları bizi Doktor Schultz'a götürdü sultanım. Saray hekimim. Kızım Neslihan Sultan'ın hayatta kalmasına vesile olan hekim. Bu söylediklerin akla yatkın mıdır Kadı Efendi? Ali kurtuluyor. Hekim Schultz onu alıkoyuyor. Sonra da Mustafa'nın üzerine salıyor. Schultz hemen huzuruma çıkartılsın. Emredersiniz sultanım. Sultanım, Mustafa dün Hekim Schultz'un muayenehanesini basmış ve kendisine işkence etmiş. Benim hekimime işkence mi etmiş? Mustafa sadece ipuçları için oradaydı sultanım. Zabitlerimiz hemen Hekim Schultz'un hanesine gitmişler. Nazır Efendi, merakımı mazur görün. Zabitleriniz Mustafa'nın Doktor Schultz'a işkence ettiğini nereden bilmişler de hanesine derhal baskın yapmışlar? Sultanım, Mustafa Hekim Schultz'a işkence yaparken attığı çığlıklarını bir komşusu duymuş ve hemen zabitana haber vermiş. Peki Doktor Schultz şu an nerede? Doktor Schultz'un evinde bu mektubu bulduk sultanım. Nedir Sadrazam Efendi? Can güvenliğim olmadığından görevimden affımı istiyorum. Viyana'ya geri dönüyorum. Viyana'ya geri dönüyorum. Araştırmalarımızda öğrendik ki sultanım, Doktor Schultz bu sabah gemiyle İstanbul'dan ayrılmış. Süleyha Hanım, istediğimizi öğrendik. Akdi niye imzalıyoruz? Sadece bilgi ve delil değil. Şahit Ethem Efendi. Şahit. Şahit? Boris muhakeme edilirken birkaç tane muteber şahit olsa fena olmaz değil mi? Çok haklısınız. Çok zekice. Neler çekmişsin be kardeşim. Sen daha şey yaşamamışsın. Her şey parça parça Mustafa. Senin için şahitlik. Önce bir iyileş. Kendine gel. Ondan sonra bize bu tuzağı kuranlar kimlermiş beraber bulacağız. Biz Mustafa. Bize bu acıları çektirenlerin hepsini bulacağız. Hepsini. Adalet bizim elimizden olacak. Merak etme. Allah razı olsun Mustafa. Allah razı olsun. İt gibi sağlıklısın maşallah. Hiçbir şey kalmamış. İki günde bir beni ziyarete geleceksin. Bakalım aklını toplayabilecek miyiz? Verdim desturunuzu. De gidin işinize hadi. Eyvallah baba.
Boris Zaharyas huzurunuza çıkmak ister efendim. Nazır Efendi. Boris Zaharyas. Umarım rahatsızlık vermiyorumdur. Bankayı kurmak için son bir imzaya ihtiyaç var da. Evime kristal bir avize göndermişsiniz. Evet. Sizin gibi devlete bu kadar hizmeti geçmiş biri için ufak bir minnettarlık. Onu hemen geri alıyorsunuz. Elbette. Ve bir daha da asla böyle bir şey yapmıyorsunuz. Nasıl emredersiniz? Önemli bir sorunumuz var Boris Efendi. Daha doğrusu sizin bir sorununuz var. Buyurun Şeyhülislam Efendi. Kadı Gıyasettin Efendi benden el almıştır. Kendisi Hazreti Ömer adaleti üzerine yaşar. Kendisine güvenim tamdır. Diğer taraftan Esat Paşa'nın söylediklerinde haklılık payı vardır. Görülmektedir ki Müşir Ali'nin akli muhakemesi tam olarak yerinde değildir. İsabet buyurdunuz. Bu sebeple vereceği ifadeler tam olarak geçerli olmayacaktır. Diğer bir mesele de Gıyasettin Efendi'nin tesis ettiği hüküm kendisiyle alakalıdır. Gıyasettin Efendi, Müşir Mustafa'nın, Müşir Ali'nin ölümüne sebebiyet vermekten değil, aynı zamanda başka ölümlere sebebiyet vermekten, rüşvet almaktan ve bu suçları örtbas etmek için tertip kurmaktan idam cezasıyla cezalandırmıştır. Ama tezgah iyi kurulmuş. Belli. Kanaat getirin. Gözlerimle gördüm Kadı Efendi. Ali'yi öldüren Mustafa'dır. Dar ağacında Allah şahidim. asılarak idam edilmeli. Öyle değil mi Kadı Efendi? Doğrudur Şeyhülislam Efendi Hazretleri. Adalet. Devleti âlinin en mühim prensibi herkese ve her şekilde adaletli davranmaktır. Bu vaka çok karmaşık ve şüpheli bir durum içermektedir. Lakin şüphe kendi özünde karanlıktan aydınlığa koşmak için faydalıdır. Cevap bulması gereken pek çok soru var Kadı Efendi. Kadı Efendi, Mustafa hakkında verdiğiniz hüküm geçerliliğini sürdürmektedir. Ama ve lakin bu hususta birçok şüphemiz olduğu kayda geçirilmiştir. Mustafa'ya verdiğimiz mühlet ilerlemektedir. Öte yandan Müşir Ali zaptiyedeki görevine geri dönebilir. Ama akli melekeleri yerine gelene kadar açığa alınmıştır. Ferman padişahımızındır. Kadı Efendi, bu meseleyi ivedilikle çözeceğinize hiç şüphem yok. Eksik olmayın sultanım. Esat Paşa, yaverin Rıza ve Ali yüzleşecekler. Emredersiniz sultanım. Hem de hemen paşa. Para Boris Efendi. Bankayı kuracağımız sermayeniz nerede? Daha önce söylediğim gibi Nazır Efendi, sermaye siz bana yetkiyi verdiğiniz anda hazır.
daha da zeki bir adam. Benim yolumu açıyor. Ki kendi tuzağına beni çekebilsin. Bankayı kurma yetkiniz. Sizden sermayenizi bekliyorum. İvedilikle. Elbette Nazır Efendi. Müsaadenizle. Esat Paşa, yaverin Rıza ve Ali yüzleşecek. Daha hızlı, daha hızlı.